Yeni yolculuğumuzda kutup bölgelerini tanıyoruz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Bering Boğazı'nı tanıyalım. Bering Boğazı, Asya'nın en doğu noktası ile Amerika'nın en batı noktası arasında bir boğazdır. Günümüzde Rusya ile ABD, Alaska arasında coğrafi bir sınır konumunda olması ile birlikte Amerika ve Asya kıtalarının birbirine en yakın olduğu yerdir. Boğaz yaklaşık 92 kilometre genişliğinde, 30-50 metre derinliğindedir ve kuzeyindeki Çukçi Denizi, Arktik Okyanusu ile güneyindeki Bering Denizi'ni, Büyük Okyanusu birbirine bağlamaktadır. Şimdi ise Alaska, ABD ile devam edelim. Alaska, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatı ucunda yer alan bir eyaletidir. Bir yarı eksklav olan Alaska, doğuya Kanada'nın British Columbia ve Yukon bölgeleriyle sınırlanmıştır ve batıda Bering Boğazı'ndaki bir deniz sınırını Rusya Federasyonu'nun Çukota Otonom Okrugu ile paylaşmaktadır. Kuzeyde Arktik Okyanusu'nun Çukçi ve Beaufort denizleri, güneyde ve güneybatıda ise Pasifik Okyanusu yer almaktadır. Ardından Kanada takım adaları ile devam edelim. Kanada Arktik Adaları ya da Arktik Adaları, Kuzey Amerika kıtasının kuzey tarafında kalan bu adalar Grönland'a kadar gitmektedir. Bu adaların bir kısmı Kuzeybatı Toprakları eyaletine, diğer adaları Nunavut eyaletine bırakılmıştır. Adalarının en büyüğü Baffin Adası'dır. Kanada Arktik Takım Adaları, Nunavut ve Kuzeybatı topraklarını kapsayan Banks Adası, Prince Leopold Adası, Malville Adası, Somerset Adası, Bathurst Adası, Victoria Adası ve Cornwallis Adası'nı da içeren 94 adadan oluşur. Hemen ardından Baffin Körfezi ile devam edelim. Baffin Körfezi, doğuda Grönland, batıda Kanada Arktik Adaları arasında deniz kolu. Güneyde Davis Boğazı ile Atlas Okyanusu'na, kuzeyde bir dizi boğazlar zinciri ile Arktik Okyanusu'na bağlanan Baffin Körfezi'nin ya da Baffin Denizi uzunluğu 1127 kilometre, en geniş yeri 644 kilometredir. Yılın uzun bir süresi boyunca buzlarla kaplıdır. Arkasından Grönland, Danimarka ile devam edelim. Grönland, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde 2.166.086 kilometre kare ile Kuzey Kutbu'ndaki en büyük buz örtüsüyle kaplı, Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölgedir. Kanada Arktik adalarının doğusunda Arktik ve Atlantik okyanusları arasında yer alan dünyanın en büyük adasıdır. Grönland jeopolitik olarak Avrupa'nın bir parçasıdır. Ülkenin başkenti ve en büyük şehri Nuuk'tur. Yolculuğumuza Svalbard, Norveç ile devam edelim. Svalbard, Arktik Okyanusu'nda Norveç'e bağlı takımadadır. İdari merkezi olan Longyearbyen, dünya üzerinde bulunan en kuzeydeki idari merkez olma özelliğini taşır. 1900'lü yılların başlarında yapılan bir antlaşma ile 40 kadar ülkenin adada yerleşim kurmasına hak tanınmıştır. Günümüzde bu hakkı sadece Norveç ve Rusya kullanmaktadır. İnsan cesedinin dünya üzerinde hemen hemen hiç bozulmadan kaldığı nadir yerlerdendir. Bundan dolayı Svalbard'da ölmek ilginç bir şekilde yasa dışıdır. Adaların %60'ı buzullardan oluşmakta ve adalarda pek çok dağ ile fiyort bulunmaktadır. En büyük adanın adı Spitsbergen'dır. Şimdi ise İskandinav Yarımadası'nı tanıyalım. İskandinav Yarımadası, Avrupa'nın kuzeyinde yer alan yarımada. İskandinav Yarımadası'nın batı kesiminde Norveç, doğu kesiminde ise İsveç yer alır. 1850 kilometre uzunluğundaki yarımadanın yüz ölçümü 777 bin kilometre karedir. Nüfusunun büyük bir kısmı yarımadanın güneyinde yaşamaktadır. Yarımadadaki üç büyük şehirden Stockholm ve Göteborg İsveç'te, Oslo ise Norveç'tedir. Şimdi sırada Baltık Denizi var. Baltık Denizi, Kuzey Avrupa'da 53 derece ile 66 derece kuzey enlemleri ve 20 derece ile 26 derece doğu boylamları arasında yer alır. Kuzeyinde Botni Körfezi vardır. İsveç, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Polonya, Rusya, Estonya, Letonya ve Litvanya devletleri ile çevrili bir iç denizdir. Baltık Denizi, Beyaz Deniz'e Beyaz Deniz Kanalı ve Kuzey Denizi'ne Kiel Kanalı ile bağlanmıştır. Rusya'nın Sankt Peterburg şehrine kıyısı vardır ve kış aylarında donan bu deniz üzerinde yürümek, hatta araba kullanmak mümkündür.
Şimdi de gelin Barents Denizi'ni tanıyalım. Barents Denizi, Arktik Okyanusu'nun Norveç ve Rusya arasındaki bir bölümüdür. İsmi ünlü Hollandalı denizci William Barents'tan gelir. Barents Denizi pek derin değildir. Ortalama derinliği 230 metredir. Denizin güney suları Kuzey Atlas akıntılarından dolayı yıl boyunca buzlardan arınık durumdadır. Denizde 3 ana tipte su bulunur: ılık tuzlu Atlas suyu, soğuk kutup ve az tuzlu kıyı suları. Kuzey Atlas akıntısı sayesinde Barents Denizi aynı seviyedeki diğer sulara bakıldığında yüksek bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Hemen ardından Karadeniz. Karadeniz'i Sibirya'nın kuzeyinde Arktik Okyanusu'nun bir uzantısıdır. Maksimum uzunluğu 1450 kilometre ve maksimum genişliği 970 kilometre olan denizin yüz ölçümü yaklaşık 880 bin kilometre karedir. Denizin ortalama derinliği 110 metredir. Deniz, Obi, Yenisey, Piyasina, Pur ve Taz nehirlerinden fazla miktarda tatlı su alır, bu nedenle tuzluluk oranı pek fazla değildir. Yılın 2 ayı tamamı buzlar ile kaplı olan denizde balıkçılığın yanı sıra petrol ve doğalgaz tesisleri de kurulmuş fakat henüz gelişmemiştir. Yolculuğumuzu Sibirya-Rusya'yı tanıyarak bitiriyoruz. Sibirya, Rusya'nın Ural Dağları'ndan Büyük Okyanus'a kadar uzanan topraklarına verilen addır. Sibirya, Kazakistan ve Orta Asya'yı meydana getiren diğer cumhuriyetleri de ihtiva eder. Yaklaşık olarak 13 milyon kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahiptir. Sibirya bölgesinde 30 milyon civarında insan yaşar. Kuzeyinde Arktik Okyanusu, doğusunda Pasifik Okyanusu, güneyinde Kazakistan, Moğolistan ve Mançurya ülkeleri bulunur. Batısında ise Ural Dağları bulunur. Sibirya esas olarak 3 bölgeye ayrılır: Batı Sibirya, Doğu Sibirya ve Rusya'nın uzak doğusu.